Bakalım bugün neler keşfedeceğiz. Marrakeş'in en güzel riyadlarından birini keşfetmeye hazır mısınız? Gördüğünüz şehrin duvarları. Biz şimdi geldik Majorel Gardens'a. Marrakeş'ten önce her şey siyahtı. Marrakeş bana renkleri öğretti diyen Yves Saint Laurent'in küllerinin olduğu bahçedeyiz. Hadi Marrakeş'te görülmesi gereken kafeleri birer birer görelim. Bu sokaklarda yüzyıllardır saklanan hikayeler var. Marrakeş serimizin bu son bölümünde Marrakeş'in bütün gizemlerini birlikte keşfediyoruz. Günaydın. Biz Marrakeş'teki son günümüzü uyandık. Şimdi kahvaltı etmeye gidiyoruz. Bugünkü planlarımız için de Majorel bahçeleri var. Ve artık şehri tamamen son kez turlamak. Bakalım bugün neler keşfedeceğiz. Sokakların bazılarını dolaşırken öyle değişik kokular geliyor ki böyle birden beynimiz sarsılıyor gibi. Her yerinde değil ama bazı yerleri gerçekten kokuyor Marrakeş'in. Hem de böyle keskin bir koku, bilmiyorum. Bize alışık olmayan bir koku ama tam olarak neyin olduğunu, yani ne kokusu olduğunu bilmiyorum. Marrakeş'in en güzel riyadlarından birini keşfetmeye hazır mısınız? Çok merak ettiğim Riyad Sakkan'dayız. Biz yer bulamamıştık. Burada kalmak istedik. Ama en azından restoran kısmını kullanalım diye düşündük. Gerçekten çektiğimde göreceksiniz, mükemmel bir yer. Bize şimdi traditional bir kahvaltı geldi. Bu embru gibi bir şey söyledi. Fıstık ezmesiyle argan yağı karıştırılıyor. Böyle tatlı. Ama güzel. Bizdeki fıstık ezmesinin herhalde yağ argan olduğu için biraz daha hafif. Bu muhteşem riyad Fransız bir çift tarafından işletiliyor. Maalesef ki rezervasyon bulmak biraz zor. Eğer buraya gelme planınız varsa muhtemelen planınızdan birkaç ay önce buraya yer ayırtabilirsiniz. Kahvaltımızı yaptık. Majorel bahçelerine gidiyoruz. Oradan da gezmeye devam edeceğiz. Bulduğumuz her aralığına girmeye devam ediyoruz. Burası biraz daha eski yerleşim yeri. Ve zaten nereye gittiğimizi de çok bilmiyoruz. Direkt ara sokaklara çalışıyoruz. Biz genelde güzel ne bulursak hep böyle ara sokaklara girdiğimizde buluyoruz. Gittiğimiz istisnasız her ülkede aldığımız en güzel şeyler böyle saçma sapan yerlerden çıkmıştı. Bakalım belki şansımıza burası da aynı etkiyi verir bize. Bu gördüğünüz şehrin duvarları, bu duvarların içinde Old Medina yani eski Marrakeş kalıyor. Onun dışarısında da yeni yerleşim yeri olan Yeni Marrakeş'e geçiyormuşuz. Akşamki taksici öyle dedi. Böyle kapılar. Marrakeş'in pazarına denk geldik. Halk pazarıymış burası. Tayland'ın o arka pazarları gibi burası da. Böyle dağınık dağınık, küçük küçük. Yerel halkın hepsinin birer pazarcısı varmış neredeyse. Bu da taksici bilgisi. Biz şimdi geldik Majorel Gardens'a. Biz internetten biletimizi aldık. Saat 12'ye rezervasyonumuz ama rezervasyonum olduğunu bilmiyorum. Biz sıra beklememek için aldık. Şimdi gidip göreceğiz. Buraları daha konseptli ve daha moda üzerine bir yer olduğu için dükkanlarda, karşısındaki dükkanlarda daha butik tarzı yerler. Mavinin en güzel tonunu görmek için biraz daha sabredin. Tabii bir sıra var. Burada saatleri ayırmışlar. Demek ki saat olayı gerçekten varmış. Burası, şurası 12, 11.30. Yarım saatte bir koymuşlar. Giriyoruz bakalım bahçeye. Girerken sırt çantasını bıraktırdılar da. Marrakeş'ten önce her şey siyahtı. Marrakeş bana renkleri öğretti diyen
Yves Saint Laurent'in küllerinin olduğu bahçedeyiz. Burası Marrakeş için çok önemli bir yer ve her zaman neredeyse full çekiyormuş burası. Biz geldiğimizde de çok kalabalıktı. Dünyanın 5 kıtasından gelen çeşitli bitkilerden oluşan bir bahçe. Neredeyse her bitkiyi, her ağacı bulabiliyormuşsunuz. Abartı zaten ama herhalde en önemlileri burada. Ünlü Fransız ressam Jacques Majorelle 1917 yılında Marrakeş'e geliyor. Marrakeş'i o kadar beğeniyor ki burada yerleşip evlenmeye karar veriyor. 1923 yılında bu bahçeyi alıyor. Yani bu bahçenin arazisini alıyor. Ve 1924 yılında bu bahçeyi dünyanın 5 kıtasından çeşitli bitkileri toplayarak güzelleştirmeye başlıyor. İçine kübik bir villa yaptırıyor. Daha sonra artık 1947 yılına geldiğinde bahçe o kadar güzel bir hal haline geliyor ki dışarıdan artık insanlar burayı ziyaret etmeye başlıyorlar. Ama hikaye bu kadar da güzel bitmiyor. Daha sonra ünlü ressam bir kaza geçiriyor ve bacağını kaybediyor. Daha sonra maddi zorluklar başladığında Fransa'ya yani Paris'e dönmeye karar veriyor ve burada maalesef ki hayatını kaybediyor. Herkes gibi Yves Saint Laurent ve Pierre Berge de Marrakeş'e her geldiklerinde bu bahçeyi ziyaret etmeyi çok seviyorlarmış. Hatta etrafında bir kafe buldukları zaman özellikle burada oturuyorlarmış. 1980 yılında otel yapılacağını öğrendikleri zaman hemen burayı satın almışlar ve iyi bir bahçıvan tutarak bahçeyi daha da güzelleştirmişler. Daha sonra Yves Saint Laurent Jet Society'yi burada ağırlamaya başlamış ve en güzel eserlerini burada çıkardığını söylemiş. Bu bahçeyi Yves Saint Laurent o kadar çok sevmiş ki öldüğü zaman küllerinin buraya savrulmasını istemiş. Yves Saint Laurent öldükten sonra burası onun vakfı tarafından devralmış ve şimdi onlar işletiyorlarmış. Çeşitli yardım kuruluşlarına, öğrencilere burs sağlıyorlarmış. Yani bayağı da güzel para kazanıyorlar o kesin çünkü dediğim gibi devamlı full bu bahçe. Şimdi biraz içerisini gezelim. Posterler. Posterler var mı? Şurada poster. Ha, bak kartlar. 20 günden falan basıyor. Burada doğum tarihlerinize göre kartlardan alabiliyorsunuz. Yalnız burası gerçekten tam bir Pantone skalası gibi. Her rengin bütün güzelliklerini burada bulabiliyorsunuz. Sıcaktan yorulup bir şey içmek istediğiniz zaman burada içebiliyorsunuz. Benim bahçede en sevdiğim yerlerden biri bu kaktüs alanlarının olduğu yer oldu. Herhalde böyle dev kaktüsleri çok da fazla görmediğim için. Ama gerçekten mutlaka gelin. Yani izlediğimde bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Eğer yeşilliklerle, bitkilerle aranız iyiyse kesinlikle bunu kaçırmamanız gerekiyor. Şimdiye kadar izledikleriniz sadece bir başlangıç. Videonun sonuna kadar daha bir sürü harika şey göreceksiniz. Burası da müzesi. Your phone. Yeah, first time. But we like. Şimdi Riyad çekimleri için otelimize gidiyoruz. Çünkü koşturmaktan çok yapamadık. Ondan sonra tekrar bir şeyler yemek için dışarı çıkacağız.
Marrakeş'te kooperatif ürünleri olan argan yağlarına geldik. Burada 250 değil 350 dirhem yani 700 lira. Bu 250'likmiş pardon. Bu yüzlükler 200 dirhem yani 4,5 450 lira gibi. Çörek otu yağları. Zaten daha bir sürü kaktüs yağı, çörek otu yağı, gül yağı hepsinden var. Ya fiyatlar tabii o kadar ucuz değil. Türkiye'deki kadar da pahalı değil ama ya kooperatif ürünü daha güvenilirmiş. %100 orijinalmiş. Riyad'dan çıktık. Bir şeyler atıştırmaya gidiyoruz. Hava bugün kapalı burada. Yani nemli ama en azından ilk geldiğimiz gibi o psikopat bir hava yok. Ya da belki de biz alıştık. Bilmiyorum. Bir şekilde gerçekten bu tarafta bütün yollar El Fena'ya çıkıyor. Şimdi nereden girersek girelim, nereden çıkarsak çıkalım bir şekilde El Fena'yı görüyoruz. Gene şimdi onun içinden geçip gideceğimiz yere varacağız. Hadi Marrakeş'te görülmesi gereken kafeleri birer birer görelim. Şimdi Cabana Rooftop'a geldik. Burada bir şeyler atıştıracağız dediğim gibi. Hem de bir manzaraya bakacağız. Bakalım içeride görüşürüz. Resimlere baksana. Cabana'da dinlendik. Burası patates kızartması çok güzel. Genellikle manzara için geliyor. Daha böyle favori bir mekan. Elfen'e geldik. Bilmiyorum içeride çekim yaptırıyorlar mı ama bir bakacağız bakalım. Bir şeyler içmeye devam edeceğiz biz. Elfen 8'e kadar kapalıymış. O yüzden giremedik biz tadına. Belki akşam 8'de gidersek gideceğiz. Daha tam karar vermedik ama. Kiki. Çok iyi. Şimdi bu kurabiyelerden deniyoruz. Zaten ne zamandır aklımdaydı. Bu bademli olan çok muhteşem. Aklınızda bulunsun. Badem ezmesi var. Ama fiyatı 5 dirhem ile 10 dirhem arasında değişiyor. Neden değiştiğini anlamadım. Şimdi diğerlerini deneyeceğiz biz. Bakalım inşallah güzeldir. Kadınlar Fas'a sadece seyahat için gelmiyorlar. Ayrıca argan yağları ve birazdan öğreneceğiniz bu muhteşem yağ için de geliyorlar. Yes, no. Bursa. First time here in Morocco? First time, yeah. We started from Casablanca Oh yeah, good. and after we came to yeah. A lot of people like argan oil with slime. For that, in our head is prepared argan oil with different slime. Like this one is the verbena. Verbena with lemongrass. It's the same 45 to the hair. And cactus oil, you can just ask Mr. Uzaka will be everything about cactus. Bize kaktüs yağını anlatıyor. Kaktüs yağının cildi ne kadar yarla geldiğini, işte kırışıklıkları açtıklarını. Şimdi evet biz alıp hemen çıkıyoruz. Bu sokaklarda yüzyıllardır saklanan hikayeler var. Biz de işte onun peşindeyiz. Yağları Riyad'a bırakmaya gitmiştik. Sonra acayip bir yağmur yağdı burada. Şimdi onun dinmesini bekledik. Şimdi çıkıp akşam yemeği için bir şeyler yemeye gidiyoruz. Burada hava bayağı serinleşti. Biz Elfen'de yer bulamadık. O yüzden şimdi
Bu El Fena'nın oradaki restoranlarda yedik. Şimdi artık son turlarımızı yapıp Riyad'ımıza gideceğiz. Biraz dinlenmek istiyoruz. Soralım mı? İşte bu nane çayı Fas'ın en önemli simgelerinden biri. Mideyi rahatlatan bu çay harika bir tadı sahip. Biz şimdi Riyad'ımıza geldik. Artık dinlenme vakti. Yarın Marrakeş'ten ayrılıyoruz. O yüzden sabah erken kalkacağız. Şimdilik size iyi geceler. Yağmurlu bir Marrakeş sabahından günaydın. Biz havaalanına gidiyoruz. Artık Marrakeş'ten ayrılıp Tunus'a geçiyoruz. Biraz grip olduğum için sesim böyle değişik gelebilir. Kusura bakmayın şimdiden. Marrakeş havaalanındayız. Buradan Casablanca'ya geçeceğiz uçakla. Oradan da Tunus'a uçacağız. Çünkü biz direkt uçuş bulamamıştık. Yani doluydu bütün uçuşlar. Bu şekilde aktarmaya gideceğiz Tunus'a. Marrakeş güzeldi. Çok yorucuydu. Çok karmaşa. Yani bana göre 2 tane ihtimal var. Ya bizim gibi bütün her yerini gelip görmeye çalışacaksınız, işte tarihi yerlere dahil. Ya da hiçbir şey yapmayacaksınız. Sadece Marrakeş'in keyfini çıkaracaksınız. Biz birinci olarak ilk bu tarihi eserleri yaptık. İkinci olarak da bir gün gelip sadece keyif yapacağız. O yüzden karmaşa ve yorucu bir tatil oldu bizim için. Çok uzun zamandır hiç bu kadar yorgun hissetmiyorum kendimi. Ama sevdik Marrakeş'i. Güzel. Bir daha şans verilir. Erkut zaten direkt bütün yöresellerini topladı orada. Ne varsa şapkalarını, bu giydikleri şeyleri. Öyle bir zevki var benim kocamın. Gene bütün her şeyini tamamladı. Ben o kadar alacak fazla bir şey bulamadım. Ev için aldık genelde. Ama dediğim gibi biraz yorgun ve yorucu bir tatil oldu. Ama gayet keyifliydi. Biz bir şehri daha keşfettik ve sonuna geldik. Buradan Tunus'a geçiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tunus'ta görüşmek üzere.